Bazı slotlar gerçekten paramızı daha hızlı mı yer? Birçok oyuncu buna inanıyor. Hatta muhtemelen siz de şöyle cümleler duymuşsunuzdur. Bu kazino hiç kazandırmıyor. Bu oyun bugün ölü. Bu slot para yutuyor. Peki bunlar sadece oyuncu psikolojisi mi? Yoksa bazı slotlar gerçekten daha agresif çalışıyor olabilir mi? Bugün size slot makinelerinin arkasındaki sistemi anlatacağım ve videonun sonunda büyük ihtimalle slotların oyuncuya geri verme oranı olan RTP hakkında düşündüğünüz birçok şey değişecek. Çünkü çoğu oyuncu oyuncuya geri verme yani RTP'nin ne olduğunu, oynaklığın yani volatilitenin nelere sebep olduğunu, büyük jackpot'lı slotların neden farklı çalıştığını, hatta bazı kazinoların neden daha cimri hissedildiğini aslında tam olarak bilmiyor. Ve işin ilginç tarafı da şu sevgili dostlar. Bazen oyuncuların hisleri tamamen yanlış da olmayabiliyor. İki oyuncu düşünün. İkisi de aynı gün aynı kazinoya gidiyor. İkisinin de cebinde 200'er euro var. Birisi 40 dakika sonra sıfırı tüketiyor. Diğeri aynı parayla saatlerce oynuyor. İşte oyuncuların kafasını karıştıran şey tam olarak da bu. Çünkü çoğu insan slotların tamamen şanstan ibaret olduğunu düşünüyor. Ama gerçekte her slotun arkasında çalışan bir matematik var. Bakın, bu matematiğin en önemli parçaları şunlar. RTP yani oyuncuya geri verme oranı, volatility yani oynaklık, ödeme sıklığı yani hit frequency, bonus yapıları ve jackpot sistemleridir. İşte oyuncunun yaşadığı deneyim bunlar belirler sevgili dostlar. Özellikle de volatilite. Sevgili dostlar, bence oyuncuların en çok karıştırdığı konu bu. İki slot düşünün. İkisinin de oyuncuya geri verme oranı %90 olsun. Ama birinci oyun düşük volatiliteye sahip olsun. İkinci oyun ise yüksek volatiliteye sahip olsun. Gelin bu volatilite kelimesinin yerine oynaklık diyelim. Düşük oynaklığa sahip oyunda daha sık küçük kazançlar görürsünüz. Paranız daha uzun dayanabilir. Oyun da daha rahat hissettirir. Yüksek oynaklığa sahip oyun ise uzun süre hiçbir şey vermeyebilir. Sonra bir anda büyük ödeme gelebilir ya da hiç gelmeyebilir. İşte bu yüzden bir oyuncu bu oyunu oynatıyor, bayağı bonkör derken başka bir oyuncu aynı oyun için gözüne maraş katranı damlasın, bu oyun bütün paramı yedi diyebilir. Çünkü kısa vadede oyuncunun hissettiği şey çoğu zaman oyuncuya geri verme oranı değil, oynaklıktır. Peki o zaman RTP gerçekte nedir? Çoğu oyuncu şöyle düşünüyor. Bu slot %90 RTP'li ise yatırdığım her 100 euronun 90 eurosunu geri alır. Ama sistem böyle çalışmaz. Çünkü sevgili dostlar, RTP kısa vadeli bir garanti değildir. RTP çok uzun vadeli teorik bir ortalamadır. Yani bir slotun teorik RTP'sine yaklaşabilmesi için bazen yüz binlerce hatta milyonlarca spin gerekebilir. Sizin 1 saatlik, 2 saatlik hatta bütün gecelik oyun deneyiminiz bile istatistiksel olarak kısa vade sayılır. Şimdi bunu basit bir örnekle açıklayalım. Diyelim ki bir slotun RTP'si %90. Bu %90'ın %30'u normal oyundan, %60'ı bonuslardan geliyor olsun. Olabilir sevgili dostlar. Yani uzun vadede makineye yatırılan her 100 euronun 20 eurosu normal oyundan, 60 eurosu bonuslardan geri dönüyor. Toplamda uzun vadede geri dönen 90 euro. Şimdi ilk oyuncuyu düşünelim. 100 euro oynadı ama bonusu göremeden kalktı. Sadece normal oyun kazançlarını aldı. Sonuç yaklaşık 30 euro geri dönüş. Bu oyuncu şöyle düşünüyor. Bu makine korkunç derecede cimri. Bir süre sonra başka bir oyuncu geliyor. Aynı makineye oturuyor. Kısa süre sonra bonusu tetikliyor ve 300 euro kazanıyor. Bu oyuncu da şöyle düşünüyor. Oh yaşasın. Bu slot belki de hayatımda gördüğüm en bonkör slotlardan birisi. Oysa ikisi de aynı RTP'li oyunu oynadı. İşte RTP'nin oyuncular tarafından yanlış anlaşılmasının sebebi budur. Elbette bu iki oyuncu da aynı RTP'ye sahip slotlarda yeterince uzun süre oynarlarsa sonuçları zamanla teorik RTP'ye yaklaşmaya başlar. Ancak öyle 1-2 saat veya bir gün gibi süreler slotların gerçek davranışlarını görmek için çok kısa sürelerdir. Sevgili dostlar, bazılarınız bana soruyor. Diyorlar ki neden RTP'si %90 olan slot 100 euroluk oyunumdan 90 euro geri vermiyor? Çünkü böyle bir slotu tasarlamak zor olduğundan değil tabii ki bu durum. Eğer her slot her oturduğunuzda 100 euronuzun 10 eurosunu alsaydı daima zararda kalksaydınız çoğunuz slotlarla oynamazdınız. Yanlış mıyım? Bakın, insan beyni büyük ödüllere karşı çok hassastır. Öyleyiz. Özellikle dev jackpotlar, patlayan animasyonlar, dev ekranlar,
milyon euro yazıları, bunlar oyuncunun beyninde güçlü bir etki yaratır. Ama burada birçok oyuncunun fark etmediği de bir şey var. Bazen en gösterişli slotlar matematiksel olarak en pahalı oyunlar olabilir. Çünkü progressive jackpotlar, lisans ücretleri, gelir paylaşımı anlaşmaları, dev ekran ve gösterişli tasarımlar bir maliyet yaratır. Ve bu maliyetin bir kısmı sonuçta bizden, sizden, oyunculardan çıkar. Bu yüzden film temalı, markalı veya dev jackpotlu slotların bir kısmı daha düşük RTP'ye sahip olabilirler. Bu her zaman böyledir demiyorum ama sektör içinde bu oldukça yaygın bir durumdur sevgili dostlar. Kasinolar farklı RTP'ler kullanabilir mi? Kısa cevap evet. Birçok slot oyunun farklı RTP versiyonları vardır. Örneğin aynı oyun %88, %90, %92 hatta %96 RTP ile çalışıyor olabilir. Özellikle Avrupa'daki bazı online kazinolar bu bilgiyi açıkça paylaşırlar. Ama çoğu oyuncu buna hiç bakmaz. Yanlış mıyım sevgili dostlar? Bakmıyorsunuz. Halbuki çeşitli RTP oranları arasında bizim küçük gördüğümüz rakamsal farklar özellikle kazinolar için uzun vadede ciddi fark yaratırlar. Çünkü kazino açısından önemli olan hold oranıdır. Yani onların tuttuğu oran. Yani kazinoya kalan orandır. Ki bu da %100'den RTP yüzdesi çıkarıldıktan sonra geriye kalan yüzdedir. Örneğin %90 RTP'si olan bir slotun hold yani kazinoya kalan oranı 100-90 eşittir %10'dur. Yani oyuncudan teorik olarak ne kadar para kaldığı sevgili dostlar. Örneğin %96 RTP eşittir %4 hold, %90 RTP eşittir %10 hold gibi. Yani %10 holdlu makina oyuncunun parasını uzun vadede çok daha hızlı emer. Oyuncu bunu hesaplamasa bile çoğu zaman hisseder ve bazı kazinolardaki slotların neden daha cimri hissettirdiğinin sebeplerinden birisi de budur. Online kazinolar neden bazen daha yüksek RTP sunar? Çünkü rekabet vardır sevgili dostlar. Bir online kazino hoşunuza gitmedi mi? Bir tıkla başka siteye geçebilirsiniz. Bu yüzden online kazinolar arasında ciddi bir rekabet yaşanır ve bu rekabet bazen daha yüksek RTP kullanılmasına neden olur. Özellikle Avrupa'da RTP bilgileri artık geçmişe göre çok daha görünür durumda. Bu da oyuncuların daha bilinçli karşılaştırma yapmasını sağlıyor. Peki siz RTP'nin farkını gerçekten hissedebilir misiniz? İşte en tartışmalı soru. Benim cevabım evet. Ama tek bir seansta değil. Tek gecede herkes kazanabilir, herkes kaybedebilir. Ama uzun süre boyunca benzer oyunları oynayan oyuncular genellikle farkı hissetmeye başlarlar. Örneğin paraların daha uzun dayanması, daha fazla bonus görmeleri, daha uzun oyun süresi elde etmeleri gibi etkiler ortaya çıkabilir. Tabii ki şans faktörü her zaman vardır ama uzun vadede matematik genellikle kendini gösterir. Yani evet, bazı slotlar gerçekten daha hızlı para yiyor olabilir. Ama çoğu oyuncunun fark etmediği şey şu. Bazen bunun sebebi RTP, bazen volatilite yani oynaklık, bazen jackpot sistemi, bazen de insan beyninin şansı yorumlama biçimi. Ve bence internetteki slot tartışmalarının büyük kısmı tam burada doğuyor. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Sizce bazı kasinolar gerçekten daha cimri mi? Yoksa her şey tamamen şans mı? Yorumlarda mutlaka yazın. Eğer kazino matematiği, RTP ve slot sistemleriyle ilgili daha fazla video görmek istiyorsanız kanala abone olmayı unutmayın ve lütfen bulunduğunuz ülkenin kumar ile ilgili mevzuatına uygun hareket edin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Saygılarımla cebinizin mühendisi efendim.